Herkese merhaba. Bugün de sizlere tığ işi bir etek hazırladım. Kız bebeklerimiz için yine. Bu şekilde renkli, hoş bir etek. Bu 4-5 yaşa uygundur sanırım. Ben bir de ufak olarak ördüm. Bu da onun ufağı, küçük olarak. Bunların da sizlere sayılarını, iplerini vereceğim. Dilerseniz çok uzatmadan yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, iplerimiz bunlar. 3 renk kullanacağız eteğimizde. Birincisi sarı renk. Sarı rengimizin şu şekilde numarasını göstereyim. Numaramız bu. Kiremit rengi olan rengimiz budur. Bu da yeşil tonumuz. Şimdi ilk önce sarıyla başlayacağız. Tığımız burada görünüyor mu bilmiyorum ama 2,5 milimetre tığımızda. Şimdi ben burada zincirimizi çektim. 120 zincir çekiyoruz. Daha sonra zincirimizi şu şekilde düz olarak takip edelim. Ve bu ilk zincirimize batalım. Tek seferde çekelim. Burayı birleştirdik. 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Aynı daha önce battığımız kısma batarak ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bir yanına geçiyoruz. Yine ikili trabzan. Hemen bir yanına. Şimdi yine diğer tarafa geçiyoruz. Bu şekilde baştan sona kadar böyle ikili trabzan olarak devam edeceğiz. İlk sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı 120 tane ikili trabzan yapalım. Arkadaşlar şimdi ilk sıramızı 120 tane ikili trabzanla bitirdik. Şimdi burada şu çektiğimiz zincirin bakın hemen dibine batarak buradan direk alıyoruz. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu bakın şurada tepesine battığım ikili trabzanın alt kısmından geçiyorum.
Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Buradan batarak yine bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyoruz. Bakın hemen yanındaki ikili trabzanın arka kısımdan bu şekilde yine ikili trabzan yapıyoruz. Bir ön kısımdan aldık, bir arka taraftan. Şimdi hemen yanındaki ikili trabzanın yine ön kısımdan, alttan alarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine arka kısımdan ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde bir önden bir arkadan alarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de örerken biraz ilmeklerimizi bol almaya gayret edelim. Çünkü sıkı yaptığımızda eteğimiz de küçük olacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar trabzanlarımızı geniş olarak alalım. Bu şekilde. Bakın şöyle arkadan alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Yine üzerine alarak hemen yanındakini de ön kısımdan alıyorum. Bir tersten, bir düzden. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunu da ters kısımdan şu şekilde. Lastiğimize bu şekilde başlamış olduk. Şimdi birinci sırada ikili trabzanımızı yaptık. İkinci sırada düzden alt kısma, ara kısma girerek düzden aldık. Tersi de ters kısımdan alarak ikinci sıramızı yapıyoruz. İkinci sıramızı da bu zincirimizin başına kadar gelelim. Üçüncü sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza geçebiliriz. Şimdi burada yine bu 3 zincirin tepesine batarak tek seferde çekiyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Şimdi bu daha önce şurada gördüğünüz düzden aldığımızı yine aynı şekilde ön kısımdan ortaya batarak ikili trabzan yapıyoruz. Doluyoruz. Yine tersten şu şekilde tersten ikili trabzan
Şimdi arkadaşlar düz kısma yani ön kısımdan aldıklarımızı yine ön kısımdan alacağız. Tersten aldıklarımızı ters taraftan alacağız. Şu an 3. sıramızı gidiyoruz. Bakın buradaki direklerden de zaten belli oluyor. Bunlar önden düz aldıklarımız. Bu tarafta tersten aldıklarımız. Şimdi tersten aldıklarımız arka kısımda kalıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, yine düzleri düz, tersleri de arka taraftan alarak bu şekilde. Yani bu tepe kısımlarına batmayacağız. Bu ikili trabzanın ara kısımlardan alarak tersimizi de şu şekilde buradan alarak ikili trabzanlarımızı yapacağız. Şimdi 3 sıramızı burayı tamamladığımızda 3. sıramızı tamamlayacağız. Bir sıra daha gidelim. Yani toplamda 4 sıra gitmiş olacağız. 4 sıradan sonra bir bakalım. Daha sonra modelimize geçelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi 4. sıramı tamamladım. Size bir de şunu göstermek istedim. Bunu 6 sırada tamamladım. Bunu 3 sırada tamamladım. Aynı iple yaptım. Fakat tığları farklı kullandım. Bunda kalın bir tığ kullandım. Bunda ince tığ kullandım. Aynı sayıyla başladım. Bunu da 120 zincirle başladım. Bunu da 120 zincirle başladım. Fakat demin söylediğim gibi bunu daha gevşek ördüm. Bunu sıkı ördüm. Aradaki fark bu kadar. Aynı sayıda başlanmış. Aynı yapılmış. Ama bu daha sıkı örülmüş ve ince bir tığla. Bu daha kalın bir tığla ve daha gevşek olarak ördüğüm aradaki fark bu. Bunu sizlere göstermek istedim. Örgüden değişebilir, tığdan değişebilir. Ona göre ayarınızı yapabilirsiniz. Yani küçük yapmak istiyorsanız daha ince bir tığ ve sıkı olarak yaparsanız daha küçük bir örgü elde edersiniz. Daha geniş yaparsanız bu şekilde bir örgü elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar modelimize başlayalım. Burada en son 4. sıramı yaptım. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Ve bu battığım aynı yere yeniden batarak 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum.
Bu aradaki ters aldığımız kısma, yani şunlar düz aldığımız yerlerde, bu ters aldığımız kısmın iç kısmına batıyorum. Yani şuraya batıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Üzerine alıyorum ve aynı battığım kısma batarak yine üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Bu aradaki 1 2 tane düzü bırakıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 1 2 3 zincir bırakıp 4. zincire batıyorum. 1 2 ve üçlü trabzan yapıyorum. Yine üzerine doluyorum. Aynı zincire batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bu hemen battığımın ikincisine batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. İkinci üçlü trabzanımı yaptım. Üzerine alıyorum. 1 2 3 ve dördüncüye batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yeniden doluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde anlatayım. Bu 2 zincir çektiğimiz kısımda arada bir direk bırakıyoruz. Yani şu şekilde düz yaptığımız kısımlar bunlardı. 2 zincir çektiğimiz kısma bir direk bırakıyoruz. Bu aradaki zincire batıyoruz. Zincir çekmiyoruz. 2 tane direk bırakıyoruz. Bu üçüncü kısma batıyoruz. Bakın şöyle daha net gösterebilirim herhalde. Zincir çektiğimiz kısımda aralarına bir direk bırakıyoruz. Zincir çekmediğimiz kısımda 2 tane direk bırakıyoruz. Bakın zincir çektim, bir direk var. Zincir çekmedim, 2 direk var. Zincir çekmediğimizde 2 direk, çektiğimizde bir direk bırakıyoruz. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Arada bir direk bırakıyorum. Ara boşluğa batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, üzerine alıyorum. İkinci üçlü trabzanımı da yapıyorum. Şimdi doluyoruz. 1 2 direk bırakıyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıp hemen aynı yere ikinci trabzanımızı yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir direk bırakıyoruz. İki tane üçlü trabzan aynı zincire yapıyoruz. Üzerine doluyorum. 1 2 direk bırakıyorum. Aynı zincire 2 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine 2 zincir. Üzerine doluyoruz. Arada bir tane direk bırakıp üçlü trabzanımızı yapıyoruz.
Üzerine alıyoruz. 1 2 direk bırakıyoruz. Aynı zincire batarak ikinci üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir direk bırakıyoruz. Evet. Üzerine alıyoruz. 1 2 bırakıyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz. Bir direk bırakıyoruz. Şu şekilde daha net görebilirsiniz. Zincir çektiklerimizin arasında bir direk, çekmediklerimizde şu şekilde zincir çektiğimizde bir direk var arasında, çekmediklerimizde iki direk var. 1 2 1 2 olarak. Bu şekilde göstereyim. Dolayıp 1 2 ara boşluğa batıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir bırakıp ara boşluğa batıyoruz. Doluyoruz. 1 2 2 zincir, bir direk bırakıyoruz. Üzerine alıyoruz. 1 2 2 zincir ve bir direk. Üzerine alıp bir iki zincir bırakıyoruz. 2 direk. Yine 2 zincir, bir direk. Mümkün olduğu kadar zincirlerimizi gevşek alalım.
Bakın arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi tamamladım sıramı. Bakın. Burada şimdi 2 zincir çektim. Bir direk, 2 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada zincir çekmiştik. Burada çekmeyeceğimiz için arada da 2 tane aynı buradaki gibi direğimiz kalacak. Yani tam denk geliyor sayıları. Şimdi hiçbir şey yapmadan buradaki çektiğimiz üçlü zincirin tepesine batarak tek seferde çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ve bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bu zincirle birlikte 2 oldu. Bir tane daha yapıyoruz. 3. 2 zincir çekiyoruz. Buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve bir tane de bu yaptığımız 2 tane üçlü trabzanın tam tepesine batıyoruz. Bu şekilde üçlü trabzanımız oldu. Üzerine doluyoruz. Bu üçlü trabzanın tam tepesine batıyoruz. Bu iç kısma da 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane de bu üçlü trabzanın tepesine yapıyoruz. Bir tane arttırmış oluyoruz yani. Doluyoruz. Bir tane üçlü trabzan buraya. İki tane de iç kısma yapıyoruz. İki zincir. Ve bir tane de bu trabzanın tepesine. Üzerine alıyoruz. Bu baştaki trabzanın tepesine bir tane yapıyoruz trabzan. Hemen yanına 2 tane daha. İki zincir. Yine buraya. Aralarda zincir çekmiyoruz. Bu üçlü trabzanın tepesine yapıyoruz hemen. İki tane iç kısma, 2 zincir çektiğimiz yere yine 2 zincir,
2 3 tane üçlü trabzanımız, 2 zincirimiz, yine 2 ortaya, bir üçlü trabzanın tepesine 3 tane üçlü trabzan. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 2 ile başladık, 3'e çıktık. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin ikinci sırasını bitirdik. Bu çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Hemen bir diğer yanına geçiyoruz. Yani şuradaki ikinci trabzanımızın üzerine gelip yine onu da bu şekilde çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hemen buradaki üçlü trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 3. Hemen bu çektiğimiz daha önceki iki zincire batıyoruz. 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Batıp 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hemen buradaki üçlü trabzanın tepesine batarak üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 tane üçlü trabzanımız oldu. Hemen bir yanına daha batıyoruz. 4 tane trabzanımız oldu. Üzerine alıyoruz. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine batıyoruz. Hemen yanına, 2 zincirin ortasına ve yine 2 zincirin ortasına. Şimdi arkadaşlar, burada 2 trabzanla başlamıştık. Yani 2 tane yan yana trabzanımız vardı. Daha sonrakini bir tane buraya batarak bir trabzan yaptık. 2 tane zincirin içine yaptık. 2 zincir çekip yine 2 tane trabzan yaptık ve bir bunun tepesine battık. 3 tane trabzanımız olmuştu. Burada 2 tane, yani bu 3 trabzan olanın birincisine değil 2 ve 3.'ye battık. 2 tane de ortada yaptık. 4 trabzana çıktı. 2 3 4 olarak gidiyor. Yine 2 zincirimizi çekiyoruz. İki tane ortaya yaptık. Hemen buradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Ve bir tane de onun yanındakine batıyoruz. 4 tane trabzanımız oldu. Üzerine alıyoruz. Birinci trabzan değil, ikinci trabzanın tepesine batıyoruz. Bakın. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine batıyoruz. 1, hemen yanındakine 2, çektiğimiz 2 zincirin ortasına 3, 4, 2 zincir çekiyoruz. Yine buradaki 2 zincirin ortasına batıyoruz. 2,
Hemen bunun tepesine 3, hemen yanına ve 4. Üzerine alıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Birinci değil, ikinci. Buraya batıyoruz. Üç ve 4. Yine 2 zincirimizi çekiyoruz ortadaki. Batıyoruz. 2. Hemen bakın şu şekilde göstereyim buraya. 3. Hemen yanına 4. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. 2 tane üçlü trabzanla başlamıştık. Birinci sırada, ikinci sırada bir buradaki baştakinin tepesine batarak 3 yaptık. Buraya geldiğimizde 3. sırada daha önce 3 yaptığımızın birini boş bırakıyoruz baştakine. Diğer 2 taneye batarak, 2 de orta kısma batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine bu aradaki 2 zincirin ortasına 2 tane batıyoruz. Hemen yandaki bu üçlü trabzanın tepesine batıyoruz. 3. Hemen onun yanındakine 4. Ve direkt bu tarafa geçiyoruz. Bu şekilde devam edelim. Bu sırayı bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. sıramızı da tamamladık. 2 ikili trabzanla başladık. 3'e çıktık. 4. Şimdi 3. sıramızı tamamlayalım. Yine burada çektiğimiz 3 zincirin hemen tepesine batarak tek seferde çekiyoruz. Şimdi yan tarafa geçerken ipimizi değiştireceğiz artık burada. Yeşil ipimizi takıyoruz. Bunu da bu şekilde tek seferde çekelim. Bu alttaki sarı iple yeşil ipi bu şekilde arkadan bir miktar buraya kadar yürütelim. Şimdi 1, 2, 3 zincirimizi yine çekiyoruz. Burada hemen bu yan tarafa batıyoruz. 1, 2, 3. Hemen buradaki üçlü trabzanın tepesine batıyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yine 2 tane ikili zincirimizin içerisine üçlü trabzan yapıyoruz. Az önce burada 4 tane üçlü trabzanımız vardı. Şimdi 5 tane oldu. Yine 2 zincirimizi çekiyoruz. 2 tane zincirin içerisine dolduruyoruz. Bu arttırmalarımızı hep kenardan yapıyoruz. Bu ortadaki 2 zincir çektiğimiz kısımda hep 2 2 devam ediyoruz. Yani 2 sağ tarafa, 2 sol tarafa olarak. Şimdi zincir çektikten sonra 2 tane bu boşluğa battım. Hemen yanındaki üçlü trabzanın tepesine batıyorum. Bir yanındakine batıyorum.
bir tane daha yan tarafa batıyorum. İki, dört, beş. 5 tane oldu. Şimdi ipimizi bir koparalım. Evet, şimdi burada arkadaki bu sarıyı ve yeşilin uç kısmını keselim. Burada hem ipimiz kalmadı, daha temiz bir şekilde çıktı. Şimdi devam edelim. Tığımızı doluyoruz. Bakın arkadaşlar, her seferinde bu ilk baştaki trabzanımız kalacak. Hemen onun yanındakine batacağız. 1 2 3. Şimdi ortaya batıyoruz. 4 5. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine ortaya batıyoruz. 1 2 tane ortaya batıyoruz. Üçüncüyü hemen ilk baştaki trabzanın tepesine batıyoruz. Hemen yine bir yanındakine ve onun yanındakine. Bakın burada bir tane trabzanımız kaldı. Üzerine doluyoruz. Şöyle de sayabilirsiniz. Burada kalanla 1 2 üçüncüye batarsınız. Şu birinci trabzanımız, bu ikinci trabzanımız, biz üçüncüye batıyoruz. Yine iki zincirimizi çekip batıyoruz. Hemen yandı. Beş. Bakın şu şekilde göstereyim. İki, üç, dört ve 5 olarak devam ediyoruz. Bu sıramızı da bir gidelim. Diğer ipimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil rengimizi de tamamladık. Modelimizin 1 2 3 4. sırasını yaptık. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Bunun için de yine burada çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Bir yanındakine geçiyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şimdi bunu bu şekilde tek seferde çekeceğiz. Alttaki mavi ipimizi de sıkalım. 1 2 3 zincirimizi yine çekiyoruz. Bu altta bu ikimizi de iki ipi de bu şekilde devam ettirelim.
Şimdi hemen bu yan tarafa geçerek zincirle birlikte 2, 3, 4, 2 zincirin ortasına batıyoruz. 5 ve 6. Az önce yaptığımız yeşilde 1, 2, 3, 4, 5 taneydi. Yine burada 1 artırdık. 6 oldu. 1, 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine orta kısma batıyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi iplerimizi keselim. Üçüncü rengimizle devam edeceğiz. Üzerine doluyoruz. Yine demin dediğim gibi de yaparsınız. Şu son battığınızdan sonra 1, 2 sayıp üçüncüye batabilirsiniz. Şu şekilde 1, 2, 3'e de batabilirsiniz. Yani bu şekilde de sayabilirsiniz. Yahut da buradaki birinci değil, ikinci. Her seferinde aynı şeyi yapacağız. Buradaki değil, baştaki değil. Bu ikinci sıradakine batacağız. 2, 3, 4 ve 2 ortaya. 5 ve 6. 2 zincirimizi çekeceğiz. Yine orta kısma batarak 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Şimdi hemen baştakine batıyoruz. 3 oldu. 4, 5 ve 6. 1, 2, üçüncüye batıyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Hemen baştakinin tepesine batıyoruz. Bir, iki, üç. 3. 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
Ortaya 2 tane, 2 zincir ve yine ortaya 2 tane üçlü trabzan. Hemen baştakinin tepesine batıyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde devam edeceğiz. Biraz sonra zaten şu şekilde pilelerimiz oluşmaya başlayacak. Bu sırayı da yapalım. 1 2 3 4 5. sıramız. 5. sıramızı tamamlayalım. 6. sıramızda renk değişimine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 5. sıramızı da bitirdik. Şimdi 6. sıramıza geçeceğiz. Bunun için yine ip değiştireceğiz. Buradan yine çektiğimiz zincirin tam tepesine batarak tek seferde çekiyoruz. Hemen diğer yanına geçiyoruz. Bunu da çekerek bu şekilde bekliyoruz. Şimdi sarı ipimizi alıyoruz. Ve buradan tek seferde çekerek 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu alttaki ipimizi sıkıştırıyoruz ve hemen bir yana geçiyoruz. Yine üçlü trabzanlara devam edeceğiz. Hemen bir yana, diğer yanına geçiyoruz. Orta 2 zincir olan kısma batıyoruz. İki zincirimizi çekip yine aynı yere batıyoruz. Hemen buradaki üçlü trabzanın tepesine batıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi ipimizi keselim. Çok daha rahat göreceğiz o zaman. Bir, iki, üç olarak gidiyoruz. 1 2 3 4
5 6 7. Bir arttırmamızı daha yaptık. 7 tane oldu. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı 2 zincirin arasına batıyoruz. Burayı 2 tane dolduruyoruz. Hemen bu ilk sıradaki ikili trabzanın tepesine batıyoruz. Tığımıza doluyoruz. 1 2 3. zincirimize batıyoruz. 2 3 4 5. Şimdi ortaya batıyoruz. 6 7. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde de göstereyim. 2 3 4 5 6 ve 7 olarak. Şimdi ortadakiler hep 2 tane, şu aradaki çektiğimiz 2 zincire hep 2 tane batıyoruz. Buradan bir bırakıp ikinciden başlıyoruz. Yani şundan değil, buradan başlıyoruz. Buradan değil, buradan başlıyoruz. Burada hep baştaki birinci üçlü trabzanı bırakıp ikinci trabzanın başından başlıyoruz. Burada da yine aynı bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sarı ipimizi de devam edelim. Tekrar ip değiştirmeye geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi 6. sıramızı tamamladık. 1 2 3 4 5 6. 7. sıramıza geçebiliriz. Şimdi yine bu zincirin tepesine batarak tek seferde çekiyoruz. Hemen yan kısma geçip yine tek seferde çekiyoruz. Pardon. Şu şekilde şöyle. Şimdi yeşil ipimizi takacağız. Şimdi bunu tek seferde çekiyoruz. Alttaki ipimizi sabitleyelim. 1 2 3. Hemen yan tarafa batarak üçlü trabzanı yapıyoruz. Şimdi iki zincirin ortasına
2 tane üçlü trabzan, 2 zincir ve yine aynı yere batıyoruz. Şimdi iplerimizi kesebiliriz. Devam edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 ve 8. 2 zincir, yine 2 zincirimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Diğer rengimize geçelim. 7. sıramızı da tamamladık. Şimdi 8. sıramıza geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8. sıramıza geçiyoruz. Şimdi yine aynı şekilde ipimizi değiştireceğiz. Üç zincirimizi çekelim. Ortada 2 zincirimizi çekiyoruz. İplerimizi keselim. Şimdi burada ve burada bırakıyoruz yine. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9. 2 zincirimizi çekiyoruz.
Evet, bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Bu rengimizi de gidelim. Daha sonra diğer rengimizi takacağız. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da tamamladık. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramızı da tamamladık. Şimdi ipimizi değiştireceğiz. Yine zincirin tepesine batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Bir yana geçiyoruz. Çekip ipimizi değiştirelim. Sarı ipimizi alıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 zincirimizi çekerek alttaki ipimizi sabitliyoruz ve devam ediyoruz. İki tane ortaya, 2 zincir ve yine 2 tane ortaya. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Şimdi bu ipimizi keselim. Bakın arkadaşlar, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi buradan yine aynı daha önce de aşağıda yaptığımız gibi 1, 2, 3 bırakıp buradan batarak aynı şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Bunun gibi 2 ya da 3 sıra yapabiliriz sarıyı. Bir ölçeriz, ona göre bir bakalım. Bu sıramızda bir gidelim. Evet arkadaşlar, eteğimizi tamamladık. En son sarı kısmın bu kısmı gidiyorduk. Bu sarıdan 1, 2, 3, 4 sıra daha gittim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra yaptım. Şimdi eteğimizi bitirdikten sonra bu şekilde uç kısımlarından tutarak
çekiyoruz. Ve pilelerimiz oluşmuş oluyor. Böyle pilelerimizi oluşturuyoruz. Şimdi ben size ölçüsünü vereyim. Etek ucundan beline kadar 25 santim. Şu şekilde 25 santim. Bel kısmı da şöyle tuttuğumuzda 25 50 santim. Toplamda 50 santim. Şimdi arkadaşlar bu kalın iple ördüğüm eteğim. Bir de size bel kısmını göstermiştim. İnce iple yaptım dediğim eteğim. Bunu alize diva ile yaptım. Daha minik bebekler için bunun da ölçüsünü sizlere vereyim. Bu da belden etek ucuna kadar 21 santim. Bel kısmı 20 santim. Yarısı yani 40 santim. 40 santim de bel kısmı. Fakat bunda şöyle bir şey var. Şimdi bunda 2 tane mavi kullandım. Yani yeşil, mavi hangisini kullanıyorsanız. Burada 2 tane de koyu renk kullanmıştım. Fakat Alize Diva'da 1, 2, 3 yeşil renk kullandım. 1, 2, 3 koyu renk kullandım. Etek kısmına 3 sıra gittim. 1, 2, 3 sıra da burada var. Yani bunu daha fazla renk olarak kullandım. Yine bunda da aynı şekilde şöyle tutup çektiğinizde pilelerinizi oluşturuyorsunuz. Bu da minik eteğimiz. Bu sanırım 1,5-2 yaşına ya da 2-2,5 yaşa uygundur. Bu da 4-5 yaşa uygundur. Yani boyunu kendiniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla uzatıp ya da kısa bırakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.